Herkese merhaba. Bugün seboreik dermatiti anlatmak istiyorum. Yetişkinlerdeki seboreik dermatiti anlatmak istiyorum. Teşhisini, tedavisini, nasıl yapılır ve hangi hastalıklarla karışır bunları teker teker anlatmak istiyorum. Öncelikle seboreik dermatit nedir? Seboreik dermatit vücudumuzdaki yağ bezleri sayısının artması ve Malesesya denilen bir mantarın etkisi neticesinde hafif ciltte pullanmadan daha ciddi olan koltuk altında, genital bölgede ve vücudun bazı bölgelerinde yağ hücrelerinin sayısının fazla olduğu bölgelerde kızarıklıkla, hafif kaşıntıyla kendini gösteren duruma biz seboreik dermatit diyoruz. Peki seboreik dermatit çok sık mı? Seboreik dermatit 100 kişiden 3'ünde görülüyor. Yetişkinlerin 100 kişisinin içinde görülüyor. Bebeklerde daha sık ama bu bebeklerdekinden biraz daha farklı bir konu. Ama hastalığın kökeni yine aynı. Peki bu seboreik dermatit neden oluşuyor? Nedenini kesin olarak bilinmemekle birlikte özellikle yağ bezleri sayısının artması ve bu yağ bezleri sayısının artmasına neden olan bazen anneden geçen hormonun etkisi deniliyor bebekte ama yetişkinlerde ise daha çok bu yağ bezlerinin sayısının artmasından dolayı mantarların, ciltteki mantarların daha kolay yerleştiği, daha kolay çoğaldığı söyleniyor ve bu mantarlar da özellikle salgıladığı bazı enzimler sayesinde burada yağ hücrelerinde parçalanma yapması ve bu mantarın ürünlerine, yan ürünlerine karşı da immünolojik reaksiyonlar sonucu meydana geldiği söyleniyor. Yani immünolojik sonuçtan ve bu yağ bezlerinin parçalanmasına, bu yağ bezlerindeki enzimlerdeki parçalanmasıyla ortaya çıkan yağ asitleri ve bu mantarın ürünlerine karşı hücrelerde olan zedelenme sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. Bunlar nasıl belirti veriyor? Özellikle belirtilerine baktığımız zaman ciltte hafif kurulukla kendini gösterebiliyor. Özellikle kafada pullanma, konakla kendini gösterebilir. Bir konak şeklinde karşımıza çıkabilir. Bunun dışında bazen göz kapağı etrafında pullanma, kirpiklerde pullanma şeklinde kendini gösterebilir. Ve kulak arkasında problem yaratabilir. Ve burun kenarlarında olabilir. Bunun dışında koltuk altlarında, genital bölgelerde, göğsün üst kısmında, sırtın üst kısmında özellikle burada kızarıklıklar şeklinde, pullanma şeklinde kendini gösterebiliyor. Ve bazen bu kaşıntı biraz da fazla olabiliyor. Peki böyle bir duruma neden olan risk faktörleri neler? Özellikle yetişkinlerde görülebiliyor, 100 kişiden 3'ünde görülebiliyor ama HIV enfeksiyonu, Parkinson hastalığı ve bazı nörolojik hastalığı olanlarda biraz daha fazla görülebiliyor. Evet, peki bu seboreik dermatitin teşhisini nasıl koyacağız? Teşhisi genelde klinik bulgularla konuluyor. Bakıyoruz klinik bulgularda saçta kuruluk var mı, pullanma var mı, koltuk altı tutulmuş mu, göz etrafı tutulmuş mu? Onlara bakıyoruz. Yağ bezlerinin fazla olduğu yerde belirtiler var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Atopik dermatit, egzama ile karışan bir tablo olabilir. Egzama ile ayrım yapmak gerekiyor. Egzama özellikle genital bölgesi tutmamasından dolayı önemli. Ve egzama, eğer egzama ile karışan bir durum varsa bunun ayrılması gerekiyor. Çünkü egzamada acaba cildin yapısıyla alakalı problemler mi yoksa besin alerjileri katkı sağlıyor mu? Bunları da değerlendirmek gerekebiliyor. Peki bu seboreik dermatitin tedavisinde neler yapalım? Ne dedik seboreik dermatite? Bir kere neden olarak yağ hücrelerinin sayısının artması, burada ortaya çıkan mantarlardan bahsettik. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir kere burayı tedavi etmek gerekiyor. Mantara yönelik tedavi yapmak gerekiyor. Mantar demek ki çok önemli. Bu mantara yönelik tedavi yapmak gerekiyor. Özellikle saçlarda problem varsa saçlardaki bu mantarı önlemek için şampuanlar kullanmak gerekiyor. Bazen ciltte ağır bir tutulum varsa burayı tedavi eden kremler kullanmak gerekiyor. Bazen kortizonlu kremler gerekebiliyor. Yine cildin, yine vücudun diğer bölümlerini tutan kısımlarda yine mantara yönelik kremler kullanmak gerekebiliyor. Kortizon içeren kremler kullanmak gerekebiliyor. Bu tedavilerle tedavi etmekte fayda var. Ve bu bölgelerin tekrarlanmaması için özellikle cildin nemlenmesi önemli. Her gün duş almak önemli ve belirli bir süre sonra tedaviden sonra bu kullandığımız şampuanları, kremleri belki haftada 1-2 gün yine kullanmak gerekebilir. Yoksa
tekrarlamalar olur. Aşırı soğukta, aşırı sıcakta bunlar tekrarlayabiliyor. Tekrarladığı dönemde tedavi etmek gerekiyor. Bunlara yönelik şampuanlarda kullanılabiliyor. Özel şampuanlar var. Sadece mantara yönelik değil de vitamin içeren bazı şampuanlar da kullanılabiliyor. Kükürt içeren şampuanlar da kullanılabiliyor. Ama daha çok mantara yönelik şampuanlar daha etkili gibi görünüyor. Ve kortizondan korkuyoruz bazen ama kortizonlu kremler de ciddi seborik dermatitte olan kişilerde kullanmakta fayda var. Seborik dermatit tetikleyen faktörler var mı yok mu bunu değerlendirmekte fayda olabilir. Sonuç olarak seborik dermatit hafif de olabiliyor, çok ciddi belirtilerle de kendini gösterebilen ve yetişkinlerin 100 kişisinden 3'ünün etkilenebildiği bir cilt hastalığıdır, bir cilt problemidir. Ama şunu unutmayın, yağ bezi hastalığı değil, yağ bezi sayısının artmasından kaynaklanan ve oluşturduğu ortamdan dolayı da mantarların çoğaldığı ve bu mantarların da ciltteki mantarların da alerjik hale veya cilde zarar veren bir tablo haline gelmesinden kaynaklanan bir durumdur ve buna yönelik tedaviler yapılarak kolaylıkla tedaviye cevap verecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız seviniriz. Alerji Doktoru Instagram sayfası, Alerji Doktoru TikTok sayfasını takip ederseniz memnun olurum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.